Ders 1. Hedefe giden yol tarifi. Yol tarifi konusunda bana yardımcı olabilir misiniz? Düz yürüyüp trafik ışıklarında sola dönmem gerekiyor. Elbette. Yeni bir alanı keşfederken net yönlendirmelere sahip olmak her zaman faydalıdır. Kesinlikle. Kaybolmak istemiyorum, özellikle de oraya varmak için kısıtlı zamanım varsa. Anlıyorum. Çevreyi iyi tanımadığınızda yolunuzu kaybetmeniz çok kolay. Evet ve gereksiz yere dolaşmalara girmeden ziyaretimden en iyi şekilde yararlanmak istiyorum. Trafik ışıklarından sola döndüğünüzde, birkaç blok ötede hedefinizi görmelisiniz. Bunu bilmek rahatlatıcı. Bu konudaki rehberliğinizi takdir ediyorum. Hiç sorun değil. Yolculuğunuzu daha sorunsuz hale getirmekten mutluluk duyarım. Artık yolumu bulma konusunda kendimi daha güvende hissediyorum. Yardımınız için teşekkürler. Ders 2. Önyargılarla başa çıkmak. Önyargının çoğu zaman kişinin doğum koşullarından kaynaklanması üzücü. Kesinlikle katılıyorum. Bu, birçok kişinin potansiyeline rağmen karşılaştığı acı bir gerçek. Evet, bazen farklılıklarımız o kadar derin oluyor ki sanki bir kitayı paylaşıyormuşuz gibi hissediyoruz ama ortak bir zeminimiz yok. Kesinlikle. Toplumumuzdaki bu önyargıları fark etmek ve bunlara karşı mücadele etmek çok önemli. Empati ve anlayışın geliştirilmesinin bu uçurumları kapatmaya yardımcı olabileceğine inanıyorum. Kesinlikle. Deneyimlerimiz hakkında konuşmak gözlerimizi ve kalplerimizi açabilir. Herkesin geçmişi ne olursa olsun değerli hissettiği alanlar yaratmak önemlidir. Evet, kapsayıcılık herkesin gelişebileceği uyumlu bir topluluk yaratmanın anahtarıdır. Bu sorunların ele alınmasıyla daha adil bir geleceğin yolunu açabileceğimizi umuyorum. Ders 3. Madencilik yenilikleri. Maden yapımında kullanılan yöntemlerin yıllar geçtikçe önemli ölçüde geliştiğini biliyor muydunuz? Evet, teknolojinin bu alanda nasıl ilerlediği ve daha iyi uygulamalara nasıl yol açtığı büyüleyici. Kesinlikle. Malzemelerin çıkarılmasında daha iyi yöntemler kullanılması güvenliği ve verimliliği artırabilir. Ve bu madenlerin birçoğunun işletilmesi nispeten ucuzdur, bu da ek bir avantajdır. Yeniliğin sonuçları iyileştirirken maliyetlerin nasıl düşürebileceğini görmek ilginç olacak. Evet, uzun vadede madenciliği daha sürdürülebilir hale getiriyor ki bu da gezegenimiz için hayati önem taşıyor. Kaynak çıkarma ile çevresel sorumluluğun dengelenmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. İhtiyaçlarımızı karşılarken dünya üzerindeki etkimizi göz önünde bulundurmalıyız. Gelecekteki yeniliklerin sektörü nasıl şekillendireceğini görmek için heyecanlıyım. Ders 4. Bahçecilik hayalleri. Bitkilerimin güzelce büyümesini görmek için her zaman yeşil parmaklara sahip olmak istemişimdir. Harika bir istek. Bahçecilik çok ödüllendirici bir hobi olabilir. Evet, bir bitkiyi beslemenin ve onun gelişmesini izlemenin büyülü bir yanı var. Kesinlikle. Sizi doğayla çok özel bir şekilde buluşturuyor. Bunun aynı zamanda terapatik olduğunu düşünüyorum, bitkilerle ilgilenmek stresi azaltabiliyor ve refahı artırabiliyor. Kesinlikle. Hayatınızdaki küçük şeylerin yavaşlamasını ve kıymetini anlamanızı sağlar.
Farklı bitki türlerine nasıl etkili bir şekilde bakılacağını hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyorum. Harika bir fikir. Yeni başlayan bahçıvanlara yardımcı olacak pek çok kaynak mevcut. Bahçecilik yolculuğuma başlamak ve neler yaratabileceğimi görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 5, seçimleri keşfetmek. Bir ara bakmam lazım, geniş bir seçeneğe sahipler mi? Evet, gerçekten de öyle. Seçeneklerin çeşitliliği etkileyiciydi. Her zevke ve tercihe hitap ediyordu. Bunu duyduğuma sevindim. Alışveriş yaparken seçeneklerimin olmasını seviyorum. Kesinlikle. Aradığınızı tam olarak bulabildiğinizde deneyim daha keyifli hale geliyor. Mağazaların çeşitli ürünleri sergilemek için zaman ayırmasını takdir ediyorum. Bu, müşterilerini önemsediklerini gösteriyor. Kesinlikle. Kaliteye ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımızı yansıtıyor. Ziyaret edip ne gibi eşsiz ürünler sergilediklerini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çeşitler sizi hoş bir şekilde şaşırtacak, seveceğiniz bir şey bulacağınızı düşünüyorum. Gözüme çarpan şeyleri keşfetmek ve görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 6, fırtınalı gökyüzü. Bu sabah bulutlar çok kiriydi ve sanki bir fırtına kopacakmış gibi hissediyordum. Ne demek istediğini anlıyorum. Gökyüzünden gelen yüksek bir patlama sesi beni ürküttü. Kesinlikle dikkatimi çekti. Gök gürültüsü bazen çok güçlü ve endişe verici olabiliyor. Evet, havanın ne kadar çabuk değişebildiğini görmek büyüleyici, bir an sakin, bir sonraki an kaotik. Kesinlikle. Acaba yağmura mı hazırlansak, yoksa sadece etkileyici manzaranın tadını mı çıkarsak? Fırtınanın kendini göstermeye karar vermesi ihtimaline karşı yanınızda bir şemsiye bulundurmanızın en iyisi olduğunu düşünüyorum. Çok akıllıca bir fikir. Saganak yağmura yakalanmaktansa hazırlıklı olmak her zaman daha iyidir. Doğru. Ayrıca bir fırtınanın yaklaşmasını izlemek heyecan verici bir şey, bu doğanın gösterisi. Kesinlikle katılıyorum. Fırtına sırasında havadaki enerji neredeyse elektrik gibidir. Ders 7, sans için bir kurus. Susan'ın ayakkabısı için bir kurusa ihtiyacı olduğunu duydun mu? Evet, yaptım. Ona uğur getireceği söyleniyor, değil mi? Kesinlikle. Birçok insanın inandığı çok eğlenceli bir gelenek. Bu küçük ritüellerin insanlar için bu kadar önemli olabilmesini büyüleyici buluyorum. Evet, umut ve pozitiflik duygusu yaratmanın harika bir yoludur. Bu geleneğin nereden kaynaklandığını merak ediyorum. Tarihini bilmek ilginç olurdu. Öyle olurdu. Bazen en basit şeyler bile en derin anlamlara sahip olabilir. Kesinlikle. Ve bir kurus kadar küçük bir şeyin iyi sansı simgeleyebileceğini düşünmek çok hoş. Katılıyorum. Umarım Susan parasını bulur ve hayatında biraz şans bulur. Ders 8, sofra adabı. Biliyorsunuz, yemek masasında otururken, hey, sen demezsiniz, değil mi? Elbette hayır. Saygı göstermek için hepimizin uyması gereken sofra adabı kuralları vardır. Kesinlikle. Doğru beslenmek sadece yemekle ilgili değil, aynı zamanda başkalarıyla nasıl etkileşim kurduğumuzla da ilgilidir.
Evet, iyi davranışlar yemek yeme deneyimini herkes için çok daha keyifli hale getirebilir. Farklı kültürlerin kendilerine özgü yemek yeme adablarına sahip olması ilginçtir. Kesinlikle. Bu farklılıkları öğrenmek birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Ve bu, yemeğe ve arkadaşlığa minnettarlığınızı göstermenin harika bir yoludur. Katılıyorum. Herkes görgü kurallarına uyduğunda sıcak ve davetkar bir atmosfer oluşur. Ayrıca yemek sırasında ortaya çıkabilecek sıkıntılı durumların önüne geçmeye yardımcı olur. Ders 9. Koleksiyonluk eşyalar. Günümüzde bazı eşyaların çok da değerli sayılmadığını okuyorum. Evet, doğru. Ancak kurye bıçakları gibi belirli eşyalara hala değer veren birçok koleksiyoncu var. Kesinlikle. Bazı eşyaların maddi değeri olmasa bile manevi değer taşıyabilmesi gerçekten büyüleyici. Evet, bu kişisel bağlantıların değer algımızı nasıl etkileyebileceğini gösteriyor. Koleksiyoncuların bu parçaların ardındaki tarihi ve işçiliği takdir etmesinin harika olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Mesele sadece para değil, mesele taşıdıkları hikayeler. Koleksiyoncuların koleksiyonları için nadir parçalar bulmak adına ne kadar çaba sarf ettiklerini duymayı çok seviyorum. Evet, avlanmanın kendisi de edinimin kendisi kadar heyecan verici olabilir. İnsanları bir araya getiren, bulduklarını ve deneyimlerini paylaşan harika bir tutku. Ders 10. Yerel pazarın faydaları. Yakınlardaki yerel pazara gitmeyi tercih ediyorum, daha kişisel ve otantik geliyor. Çok iyi fikir. Büyük marketlere göre orada daha mı ucuz? Evet, genellikle taze ürünlerde ve yerel mallarda daha iyi fiyatlar bulabilirsiniz. Bunu duymak harika. Yerel çiftçileri ve işletmeleri desteklemek her zaman bir artıdır. Kesinlikle. Ayrıca, yiyeceklerin kalitesi çoğu zaman süpermarketlerde bulduklarınızdan çok daha iyidir. Evet, satıcılarla sohbet etmek harika, genelde paylaşacakları harika hikayeleri oluyor. Değil mi? Alışveriş deneyimini daha çok bir topluluk etkinliği gibi hissettiriyor. Ve çoğu zaman zincir mağazalarda bulunmayan eşsiz ürünlere rastlayabilirsiniz. Kesinlikle. Yerel pazarlarda gizli hazineleri keşfetmenin özel bir yanı var. Ders 11. Yorucu maceralar. Yorucu ama bir o kadar da eğlenceli bir maceradan yeni döndüm. Ah, kulağa harika geliyor. Uzun zamandır güzel bir maceraya çıkmamıştım. Evet, yürüyüş ve kesiflerle dolu uzun bir gündü ama her ani buna değerdi. Bu hissi seviyorum. Dogada sinirlerinizi zorlamanın canlandırıcı bir yanı var. Kesinlikle. Ruhunuzu yenilemenin ve yeni deneyimler kazanmanın harika bir yolu. Nereye gittiğini merak ediyorum. Çok güzel olmalı. Nefes kesici manzaralar ve temiz hava, çabaya değecek kadar muhteşemdi. Harika. Bence herkesin rutini kırmak için biraz maceraya ihtiyacı var. Kesinlikle. Bize dünyanın güzelliklerini ve keşfetmenin sevincini hatırlatıyor. Ders 12. Hedef belirleme. Hedeflerimiz doğrultusunda tartışmamız ve çalışmaya başlamamız önemlidir.
Lagos geliyor. Fitness hedeflerime ulaşmak için bir spor salonu planım oldu, bu için heyecanlıyım. Harika bir başlangıç. Belirli hedefler belirlemek motivasyonunuzu korumanıza gerçekten yardımcı olabilir. Evet ve onları daha küçük, yönetilebilir adımlara bölmek, onların ulaşılabilir hissettirmesini sağlar. Kesinlikle katılıyorum. Önemli olan başarıya giden bir yol haritası oluşturmak. Ayrıca bir spor arkadaşına sahip olmak süreci daha keyifli hale getirebilir ve bizi sorumlu tutabilir. Kesinlikle. Birbirimizin teşviki büyük fark yaratabilir. İlerlememizi paylaşmayı ve başarılarımızı birlikte kutlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Evet, bunu sadece bir varis noktası olmaktan çıkarıp eğlenceli bir yolculuğa dönüştürelim. Ders 13, Paylaşım sorunları. Uzun bir günün ardından çoğu zaman ofisime neşeyle döndüğümü görüyorum. Lagos geliyor. Kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir alana sahip olmak harika. Evet, ve sorunlarımızı paylaştığımızda her birimizin kendini daha iyi hissettiğine inanıyorum. Kesinlikle. Zorluklardan bahsetmek, taşıdığımız yükü hafifletebilir. Paylaşımın nasıl bir bağ ve anlayış duygusu yaratabildiği şaşırtıcı. Evet, ve bu tek başımıza göremeyeceğimiz yapıcı çözümlere yol açabilir. Kesinlikle. Açık konuşmaların teşvik edildiği bir ortam yaratmak önemlidir. Katılıyorum. Meslektaşlar arasında güven ve dayanışmayı artırır. Paylaştıkça ilişkilerimizin güçlendiğini düşünüyorum. Ders 14, Ulaşım seçenekleri. Bu ülkede toplu taşıma araçları genelde güvenilirdir, bu da büyük bir avantajdır. Evet, ancak özellikle kalabalıktan uzak yerleri keşfetmek istiyorsanız, araba kiralamak daha fazla esneklik sağlar. Kesinlikle. Kendi aracınız olması, istediğiniz yere kısıtlama olmadan gitmenizi sağlar. Ayrıca, eğer bir grupla seyahat ediyorsanız veya çok sayıda bagajınız varsa daha da kullanışlı olabilir. Evet, yol boyunca spontane duraklamalar yapabilirsiniz, bu da maceraya katkıda bulunur. Doğru. Bazen en iyi deneyimler, planlanmamış bir yola çıktığınızda yaşanır. Bence önemli olan seyahat ihtiyaçlarınıza göre artıları ve eksileri tartmaktır. Kesinlikle. Her iki seçeneğin de duruma göre avantajları var. Seyahat lojistiği hakkında konuşmayı seviyorum, harika bir seyahat planlamaya gerçekten yardımcı oluyor. Ders 15, Oda ücretleri. Bu otelin gecelik oda fiyatı ne kadar? Fiyatı $100 ve buna kahvaltı da dahil, bu da hoş bir ayrıcalık. Mantıklı görünüyor. Kahvaltı dahil olunca daha uygun bir fırsat gibi duruyor. Kesinlikle. Güne yiyecek aramadan başlamak her zaman güzeldir. Evet, kahvaltınızı orada yaparak hem zamandan hem de paradan tasarruf edebilirsiniz. Kesinlikle. Üstelik gün içinde manzaranın tadını çıkarmak için daha fazla zamanınız olur. Fiyatın uygun olması beni mutlu ediyor, konaklamamızı planlamamızı çok kolaylaştırıyor. Evet, hemen rezervasyonumuzu yapalım ki konaklamamızı garantileyebilelim. Bu gezi için çok heyecanlıyım. Rahat bir oda her şeyi değiştirecek. Ders 16, Olumlu değişiklikler.
Yaşam tarzınızda bu değişiklikleri yaptıktan sonra herhangi bir olumlu değişiklik fark ettiniz mi? Kesinlikle. Gün boyunca kendimi daha enerjik ve odaklanmış hissediyorum. Bu da harika bir gelişme. Bunu duymak harika. Küçük değişikliklerin ne kadar önemli faydalara yol açabildiğini görmek şaşırtıcı. Evet, ayrıca ruh halimin de çok daha iyi olduğunu fark ettim. Sanki üzerimden bir yük kalktı. Harika. Olumlu bir bakış açısı, genel deneyiminizi gerçekten değiştirebilir. Kesinlikle. Zorluklarla mücadele etme konusunda kendimi daha motive hissediyorum ve günlük rutinlerimden daha çok keyif alıyorum. Bu değişiklikleri hayata geçirmek için ne kadar kararlı olduğunuzu görmek ilham verici. Teşekkür ederim. Tutarlılığın anahtar olduğuna inanıyorum ve daha ne kadar ileri gidebileceğimi görmek için heyecanlıyım. Harika çalışmanıza devam edin. Eminim ki yol boyunca daha da fazla fayda keşfedeceksiniz. Ders 17. Uygun fiyatlı yemek. Bu yeni restoranın uygun fiyatlı ve porsiyonlarının da cömert olduğunu duydum. Harika. Parasının karşılığını veren yerleri her zaman takdir ederim. Kesinlikle. Bütçenizi zorlamadan doyurucu bir yemeğin tadını çıkarmak güzel. Evet, porsiyonların cömert olması daha sonra yemek artığı bile yemenize sebep olabilir. Öyle değil mi? Ertesi gün öğle yemeği için mükemmel. Ortam nasıl? Gördüğüm kadarıyla rahat ve davetkar bir atmosferi var, rahat bir yemek için ideal. Rahat bir tempoda yemek yiyebileceğim ve dinlenebileceğim bir yeri seviyorum. Kesinlikle. Hoş bir atmosfer yemek deneyimini gerçekten artırabilir. Bence hep birlikte gidip görmeliyiz, harika bir yer gibi duruyor. Ders 18. Cesaret ve onur. Milletimizin büyük cesaret öyküsü ve onurlu bir yaşam için duyduğu basit hayal gerçekten ilham verici. Kesinlikle katılıyorum. Tarih boyunca halkımızın gösterdiği direnci ve kararlılığı yansıtıyor. Evet, şunu hatırlamak önemli, biz bu hikayenin yazarları değiliz, biz daha büyük bir anlatının parçasıyız. Kesinlikle. Her birey kolektif hayale katkıda bulunur ve onu güçlü kılan da budur. Paylaştığımız deneyimlerin ulusal kimliğimizi nasıl şekillendirebildiğini görmek büyüleyici. Evet, hem başarılarımızı hem de mücadelelerimizden aldığımız dersleri kutlamalıyız. İlerledikçe cesaret ruhunu canlı tutmak çok önemli. Kesinlikle. Onurumuz için savaşanlara saygı göstermeli ve miraslarını sürdürmek için çabalamalıyız. Birlikte, paylaştığımız hikayenin umut ve ilerleme hikayesi olmasını saklayabiliriz. Ders 19. Fitness gelişimi. Kişisel bir antrenörle çalışmak sizin için nasıl bir deneyim? Fitness hedeflerinize ulaşmanızda etkili oldu mu? İnanılmaz faydalı oldu. Her seansta gerçek bir ilerleme kaydettiğimi hissediyorum. Bunu duymak harika. Size rehberlik edecek birinin olması çok büyük fark yaratabilir. Kesinlikle. Kişiselleştirilmiş yaklaşım beni motive ediyor ve güçlü ve zayıf yönlerime odaklanmamı sağlıyor. Evet ve ilerlemeniz konusunda sizi sorumlu tutacak birinin olması faydalıdır. Kesinlikle. Kendimi bu kadar zorlayabileceğimi hiç düşünmemiştim ama antrenörüm beni gerçekten cesaretlendiriyor.
Harika bir ortaklık gibi görünüyor. Üzerinde çalıştığınız belirli hedefler var mı? Evet, gücümü artırmak ve dayanıklılığımı geliştirmek istiyorum ve sonuçlarını görmeye başladım. Çok etkileyici. Böyle devam edersen, hedeflerine çok kısa sürede ulaşacaksın. Ders 20. Araç kiralama talebi. Bu kiralama şirketinin sınırsız kilometre politikası olmadığını fark ettim. Evet, özellikle uzun mesafeler kat etmeyi planlıyorsak, bu dikkate alınması gereken bir konu. Kesinlikle. Rezervasyon yapmadan önce sınırlamaları bilmeniz önemlidir. Planlarımızı etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Mutlaka değil, ancak kat edeceğimiz mesafeleri hesaplamak akıllıca olacaktır. İyi nokta. Yarın sabah için bir tane alabilir miyim? Ne olur ne olmaz. Elbette. Rezervasyonumuzu yapalım da her şey yoluna girsin. Kulağa iyi bir plan gibi geliyor. Daha sonra sürprizlerle karşılaşmaktansa hazırlıklı olmayı tercih ederim. Kesinlikle. Detayları tamamlayalım ve seyahatimizin tadını çıkaralım. Ders 21. Seyahat öncelikleri. Seyahat ederken güvenlik kesinlikle öncelik olmalıdır. Kesinlikle katılıyorum. Çevremizin her zaman farkında olmak çok önemli. Evet, seyahatlerimiz sırasında önceden planlama yapmak riskleri en aza indirmemize yardımcı olabilir. Kesinlikle. Bilinçli seçimler yapmak seyahat deneyimlerimizi büyük ölçüde geliştirebilir. Bu hususları göz önünde bulundurarak seyahat planımı netleştireceğim. Harika bir fikir. Yolculuğunuzu daha rahat ve keyifli hale getirecek. Ayrıca sorunlar hakkında endişelenmek yerine harika anılar yaratmaya odaklanabiliriz. Kesinlikle. Önümüzde güvenli ve heyecan verici bir macera var. Evet, sabırsızlanıyorum. Ders 22. Gardırop pratikliği. Gerçek duyguların, gardırobumun pratikliğini gölgelememesi gerektiğini düşünüyordum. İlginç bir bakış açısı. Stil ve kullanışlılık arasında bir denge kurmak önemli. Kesinlikle. Duygusal parçalara sahip olmak güzel olsa da günlük hayatımda işlevsel kıyafetlere ihtiyacım var. Evet, pratiklik giyinmeyi çok daha kolay ve daha az stresli hale getirebilir. Katılıyorum. Çok yönlü parçalara odaklanmak daha uyumlu bir gardırop yaratabilir. Ve bunaltıcı seçenekler arasında boğulmadan, kolayca karıştırıp eşleştirmenize olanak tanır. Evet. Ayrıca fonksiyonel kıyafetler doğru aksesuarlarla şık görünebilir. Kesinlikle. Gardıroplarımızın hem kişiliğimizi hem de yaşam tarzımızı yansıttığından emin olalım. Kulağa hoş geliyor. Pratik ama şık bir gardıroba merhaba. Ders 23. İlerleme önemlidir. İlerlememizi kabul etmenin motivasyonumuzu nasıl ateşleyebildiğini görmek oldukça büyüleyici, öyle değil mi? Kesinlikle başarılarımızın ne kadar küçük olursa olsun fark edilmesi bize devam etmek için ekstra bir güç veriyor. Küçük dönüm noktalarını kutlamanın yolculuğu daha ödüllendirici ve daha az korkutucu hale getirdiğini sıklıkla görüyorum. Kesinlikle. Ne kadar yol kat ettiğimi düşündüğümde, daha büyük zorluklarla mücadele etmem için bana ilham veriyor.
Bu bir motivasyon döngüsü gibidir, ilerlememizi ne kadar çok takdir edersek, o kadar çok basarmak isteriz. Doğru. Ayrıca başarılarımızı başkalarıyla paylaşmak, motivasyonumuzu daha da artıran destekleyici bir topluluk yaratabilir. Bu fikri çok seviyorum. Birbirimizi yücelttiğimizde, sadece kendimize değil, çevremizdekilere de ilham veririz. Evet, birlikte kutladığımızda yolculuk çok daha keyifli hale geliyor, değil mi? Kesinlikle. Önemli olan sürekli büyümeyi teşvik eden olumlu bir atmosfer yaratmaktır. Ders 24, odaklanın. Özellikle dikkat dağıtıcı unsurların her yerde olduğu bir ortamda hedeflerimize odaklanmak mantıklı geliyor. Evet, özlü olmak enerjimizi gerçekten önemli olan şeylere kanalize etmemize ve ilerlememizi saklamamıza yardımcı olur. Görevleri daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırmanın odaklanmayı sürdürmeye gerçekten yardımcı olduğunu düşünüyorum. Akıllıca bir yaklaşım. İlerlememizi gerçek zamanlı olarak görebildiğinde motivasyonumuzu korumak daha kolay oluyor. Kesinlikle. Ve iletişimimizde özlü kalarak, yanlış anlaşılmaların ve zaman kaybının da önüne geçiyoruz. Kesinlikle, özellikle projeler üzerinde başkalarıyla işbirliği yaparken netlik çok önemlidir. Herkes aynı fikirde olduğunda daha üretken bir ortam oluşuyor, katılıyor musunuz? Kesinlikle. Gereksiz komplikasyonlara kapılmadan ortak hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştırır. Bu düşünce yapısını ileriye doğru taşıyalım, bu bizi mutlaka başarıya götürecektir. Ders 25, Bali rüyaları. Bali'ye gitmeyi düşünüyordum, yıllardır yapılacaklar listemdeydi. Bali kulağa harika geliyor. Yemyeşil manzaraları ve canlı kültürüyle burası tam bir rüya destinasyonu. Kesinlikle. Kendimi o muhteşem plajlarda dinlenirken ve adanın güzelliğini keşfederken hayal edebiliyorum. Oradaki deneyimler gerçekten eşsiz, tapınaklardan lezzetli yemeklere kadar, tadını çıkarabileceğiniz çok şey var. Gün batımlarının nefes kesici olduğunu duydum, o büyüyü bizzat yaşamak için sabırsızlanıyorum. Adeta bir cennet. Üstelik güler yüzlü yerli halk da deneyimi daha da özel kılıyor. Bunu düşünmek bile heyecan verici, siz oraya gittiniz mi ya da herhangi bir seyahat öneriniz var mı? Gitmedim ama Ubud'un sanatı ve dogasıyla mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu okudum. Ubud benim için mükemmel bir yer gibi geliyor, kendimi yerel kültüre ve dogaya kaptırmayı seviyorum. Ders 26, düşünceleri günlüğe kaydetme. Kişisel düşüncelerimi kayıt altına almak için bir günlük tutuyorum, oldukça terapi edici bir hale geldi. Harika bir uygulama. Yazmak, duygularınızı netleştirmenize ve deneyimlerinizi yansıtmanıza yardımcı olabilir. Kesinlikle. Kalemi kagide koymanın insana ne kadar huzur ve anlayış duygusu getirebildiğini görmek şaşırtıcı. Ayrıca bu düşünceleri saklayabileceğiniz güvenli bir yere sahip olmak, onları daha da özel ve kişisel kılar. Evet. Günlüğümde yargılanma korkusu olmadan kendime karşı tamamen dürüst olabileceğimi hissediyorum. Bu çok önemli, zamanla gerçek anlamda kendini keşfetmene ve büyümene olanak sağlıyor. Sık sık yazdıklarımı tekrar gözden geçirip kendim hakkında ne kadar çok şey öğrendiğime şaşırıyorum. Günlük tutmanın güzelliği de bu zaten, sanki düşüncelerinizin ve duygularınızın bir zaman kapsülü gibi. İç dünyasını keşfetmek isteyen herkese şiddetle tavsiye ediyorum.
Ders 27, Taksi ipuçları. Merhaba, buralarda taksiye nasıl binilir biliyor musunuz? Evet, oldukça basit. Yaklaşan birini gördüğünüzde sadece elinizi sallıyorsunuz. Kulağa oldukça kolay geliyor. Taksilerin genellikle beklediği belirli bir yer var mı? Evet, popüler bölgelerde taksiye binmenin kolay olduğu özel taksi durakları bulunmaktadır. Bilmekte fayda var. Bir yere gitmem gerektiğinde mutlaka o standları arayacağım. Ve sürprizlerle karşılaşmamak için, binmeden önce ücreti teyit etmek her zaman iyi bir fikirdir. Çok akıllıca bir tavsiye. Tavsiyeni takdir ediyorum, bilgili olmak her zaman daha iyidir. Kesinlikle. Biraz bilgi, deneyimi daha akıcı hale getirmede çok işe yarar. Sehri keşfederken bunu kesinlikle aklımda tutacağım. Ders 28, Fark yaratmak. Hep birlikte toplumumuzda fark yaratabiliriz, sizce de öyle değil mi? Kesinlikle. Toplu çabalar herkesin yararına olacak önemli değişikliklere yol açabilir. Küçük eylemlerin nasıl çok daha büyük bir şeye dönüşebildiğini görmek ilham verici. Evet, bilgili kalarak ve olaylara dahil olarak, bizim iyiliğimizi düşünmeyenler tarafından aldatılmaktan kaçınabiliriz. Kesinlikle. Bilgi güçtür, özellikle de degisimin savunuculuğu bunu yapmak söz konusu olduğunda. Ve seslerimizi birleştirdiğimizde mesajımız güçlenir ve daha güçlü bir etki yaratırız. Bu fikri çok seviyorum, zorlukların üstesinden gelmenin anahtarı işbirliğidir. Birlikte birbirimizi destekleyen ve yükselten bir topluluk inşa edebiliriz. Olumlu degisim için çabalamaya devam edelim, her çabanın bir değeri var. Ders 29, Pul toplamak. Koleksiyonundaki pullara bakmak için büyüteç kullanmaya başladım. Kulağa büyüleyici geliyor. Detayları yakından incelemek heyecan verici olmalı. Gerçekten öyle. Her pulun kendine özgü bir hikayesi ve tarihi var, bu da koleksiyonu daha da özel kılıyor. Hayal edebiliyorum. Ve onları özel bir albümde saklamak, sanki bir hazine sandığı gibi hissettiriyor olmalı. Kesinlikle. Henüz çok fazla madeni param yok ama koleksiyonumu yavaş yavaş büyütüyorum. Harika bir hobi, pullar aracılığıyla farklı kültürleri öğrenmek hem eğitici hem de eğlenceli. Kesinlikle katılıyorum. Evden çıkmadan dünyayı dolaşmak gibi. Ayrıca koleksiyonunuzu başkalarıyla paylaşmak ilginç sohbetlerin başlamasına da sebep olabilir. Doğru. Her pulun ardındaki hikayeleri diğer koleksiyoncularla tartışmayı seviyorum. Ders 30, Teknoloji ve izolasyon. Teknolojinin bizi bireyler olarak daha da yalnızlaştırdığını düşünüyor musunuz? İlginç bir soru, bizi küresel olarak birbirine bağlarken, aynı zamanda kişisel ilişkilerde mesafe yaratabiliyor. Kesinlikle. Bazen etrafımızdaki insanlardan çok ekranlarımıza odaklandığımızı hissediyoruz. Evet, bu durum kalabalık ortamlarda bile yalnızlık hissine yol açabilir. Bu bir paradoks, değil mi? Sürekli bağlantıdayız, ancak çoğumuz kendimizi kopuk hissediyoruz. Gerçekten. Çevrimiçi etkileşimler ile gerçek hayattaki bağlantılar arasında bir denge bulmak çok önemli.
Katılıyorum, yüz yüze görüşmelere zaman ayırmak çok büyük fark yaratabilir. Kesinlikle. Gerçek bağlar hayatımızı zenginleştirir ve yalnızlık duygusuyla mücadele etmemize yardımcı olur. Teknoloji odaklı dünyamızda yol alırken, yüz yüze geçirilen anların kıymetini bilmeyi unutmayalım. Ders 31, Selale harikaları. Bazen turistlerin şelalenin yakınında yağmur yağdığını düşündüklerini, ancak aslında bunun sadece sis olduğunu biliyor muydunuz? Evet, bu yaygın bir yanılgı. Sis, yağmurla karıştırılabilecek büyülü bir atmosfer yaratır. Doga'nın duyularımızda nasıl oyunlar oynayabildiğini görmek büyüleyici, değil mi? Kesinlikle. Suyun çaklayan sesi büyüleyici deneyime katkıda bulunuyor. Güneşli günlerde sisin gökkuşağı oluşturmasını çok seviyorum, nefes kesici bir görüntü. Evet. İşte o anlar, muhteşem fotoğraflar ve kalıcı anılar yaratıyor. Burayı ziyaret edip her şeyi bizzat deneyimlemek için sabırsızlanıyorum, adeta Doga harikası bir yer. Her anın tadını çıkaracaksınız. Doğayla iç içe olmak gerçekten çok ferahlatıcı. Farklı açılardan güzelliği yakalamak için tüm bakış açılarını keşfetmeye özen gösterelim. Ders 32, Yeni egzersiz rutini. Aslında yeni bir egzersiz rutinine başladım ve genel refahim için harika oldu. Harika. Kendinize uygun bir rutin bulmak hayatınızı değiştirebilir. Gerçekten günlük hislerimi değiştirdi, daha fazla enerjim ve motivasyonum var. Bunu duymak harika. Sonuç almak söz konusu olduğunda tutarlılık çok önemlidir. Kesinlikle. Kendime küçük hedefler koydum ve her başarı beni daha ileriye taşıyor. Bu akıllıca bir yaklaşım. Bu kazanımları kutlamak gerçekten motive edici olabilir. Evet, her şey olumlu bir ilerleme ve kendini geliştirme döngüsü yaratmakla ilgili. Bu düşünce tarzını seviyorum. Sabrınıza ne kadar bağlı olduğunuzu görmek ilham verici. Teşekkürler. Başkalarını da kendileri için ise yarayan şeyleri bulmaya teşvik etmek istiyorum. Ders 33, Yürüyüş maceraları. Kesinlikle, önümüzdeki ay başka bir yürüyüş gezisi planlıyoruz ve bundan daha fazla heyecan duyamazdım. Kulağa harika geliyor. Doğada olmak ruhu canlandıran bir şey, değil mi? Kesinlikle. Temiz hava ve muhteşem manzara, özellikle zirveye ulaştığınızda attığınız her adıma değiyor. Katılıyorum. Ayrıca günlük hayatın koşuşturmacasından uzaklaşıp enerji depolamak için harika bir yol. Kesinlikle. Yaklaşan yürüyüşünüz için aklınızda belirli bir parkur var mı? Evet, Selale'ye giden yeni patikaya göz koydum. Nefes kesici görünüyor. Anadolu Ajansı, duymuştum bunu. Gördüğüm fotoğraflara bakılırsa gizli bir hazine gibi duruyor. Gerçekten öyle. Ve akan suyun sesi tüm deneyime katkıda bulunarak onu daha da büyülü hale getiriyor. Yürüyüşü bitirdiğimizde göreceğimiz muhteşem manzarayı ve hissedeceğimiz başarı duygusunu şimdiden hayal edebiliyorum. Ders 34, Otel talepleri. Affedersiniz, odamıza ilave havlu almamız mümkün olabilir mi? Evet, özellikle uzun bir kesif gününden sonra bunun makul bir istek olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle.
Fazladan havlularımız olsaydı çok daha rahat olurdu. Ayrıca duştan sonra elinizin altında temiz havlu bulundurmak her zaman güzeldir, değil mi? Kesinlikle. İhtiyacımız olan her şeye kolayca ulaşabilmenin rahatlığını seviyorum. Ve burada kalisimizi gerçekten güzelleştirebilecek çok basit bir istek. Katılıyorum, genel deneyimimizde büyük fark yaratan şey küçük şeylerdir. Umarım bize en kısa sürede yardımcı olurlar. Böylece burada geçirdiğimiz zaman daha da keyifli hale gelir. Eminim öyle olacaktır, bir oteli diğerlerinden ayıran şey iyi hizmettir. Ders 35, gerçeği aramak. Başka bir sistemi hiç tanımamış insanlar gerçeğe ulaşma arzularını çok ciddiye alıyorlar, sizce de öyle değil mi? Evet, bu arzunun onların bakış açılarını ve siyasi fikirlerini nasıl şekillendirebildiği büyüleyici. Kesinlikle. Bir kişi yalnızca tek bir yaşam tarzını deneyimlediğinde, onu anlama arayışı yogun olabilir. Kesinlikle. Sanki farklı olasılıkları keşfetmeye yönelik doğuştan gelen bir merakla yönlendiriliyorlar. O arayış, dünya görüşlerini genişletme arayışında oldukları için, hem kişisel hem de toplumsal açıdan önemli değişimlere yol açabilir. Evet, ve bu durum çoğu zaman etraflarındaki diğer insanların da kendi inançlarını ve sistemlerini sorgulamalarına ilham veriyor. Bu bir dalga etkisidir, bir kişinin yolculuğu, kendi toplumunda bir değişim hareketinin fitilini ateşleyebilir. Kesinlikle. Herkesin farklı fikir ve felsefeleri keşfetme özgürlüğüne sahip olması önemlidir. Açık diyalogları teşvik edelim, bunlar anlayışı ve büyümeyi teşvik etmek için önemlidir. Ders 36, bağlantıda kalmak. Düzenli iletişimin, özellikle herhangi bir ilişkide, hala önemsediğinizi gösterdiğini fark ettim. Evet, bu çok önemli. Düzenli olarak kontrol etmek, kendimizi ne kadar bağlı hissettiğimiz konusunda büyük bir fark yaratabilir. Katılıyorum. Basit bir mesaj bile birinin gününü aydınlatabilir ve aramızdaki bağı güçlendirebilir. Kesinlikle. Uzun olmasına gerek yok. Kısa bir not bile onları düşündüğünüzü gösterebilir. Ve meşgul olsak bile, hala birbirimizin hayatında olduğumuzu bilmek rahatlatıcı. Kesinlikle. Önemli olan, hayat ne kadar yoğun olursa olsun çaba göstermek. Ayrıca iletişim eksikliğinden kaynaklanabilecek stres ve endişelerin hafifletilmesine de yardımcı olur. Kesinlikle. Birbirimize değer verdiğimizi ve bu bağı sürdürmek istediğimizi hatırlatıyor. İletişimimize öncelik vermeye devam edelim, bu, önemsediğimizi göstermenin basit ama güçlü bir yoludur. Ders 37, kürek gösterisi. Kürekleri ustalıkla kullanmak bir şeydir, ama bunu şovmenlikle birleştirmek gerçek bir sanattır. Kesinlikle. Seyircileri cezbetmek ve aynı zamanda kürek çekme becerisini korumak için eşsiz bir yeteneğe ihtiyaç var. Bu kadar hassas hareketleri yaparken izleyiciyi büyüleyebilenlere hayranım. Evet, performans ve becerinin böylesine güçlü bir şekilde bir araya gelebilmesi büyüleyici. Su üzerinde bir dansa benziyor, her vuruş ve hareket genel sunumun ayrılmaz bir parçası. Kesinlikle. Bu karizmi ustalıkla uygulayanlar izleyen herkes için unutulmaz bir deneyim yaratabilirler. Sadece yarışmanın değil, aynı zamanda seyirciye bir şov sunmanın heyecanını hayal edebiliyorum. İşte bu yüzden özel olan sadece kazanmak değil,
aynı zamanda kalıcı anılar yaratmaktır. Bu tür sporlardaki sanatsalligi takdir edelim, bu, tüm deneyimi gerçekten daha da üst seviyeye taşıyor. Ders 38. Kendinize karşı nazik olun. Hayal kırıklığıyla karşılaştığınızda kendinize karşı nazik olmayı hatırlamanız çok önemlidir. Kesinlikle. Kendimize karşı sert olmak kolaydır, ancak zor zamanlarda öz şefkat çok önemlidir. Evet, küçükten başlamak büyük fark yaratabilir, bu, özgüvenimizi yavaş yavaş yeniden inşa etmemizi sağlar. Katılıyorum. Küçük adımlar atmak, kendimizi bunaltmadan bir başarı duygusu yaratmamıza yardımcı olur. Ve bu süreçte kazanılan küçük zaferleri kutlamak çok önemli, değil mi? Kesinlikle. Ne kadar küçük olursa olsun ilerlemenin farkına varmak ruhumuzu yükseltebilir. Unutmayalım ki aksilikler yolculuğun bir parçasıdır, büyümeye ve öğrenmeye yol açabilir. Kesinlikle. Bu anları nezaketle karşılamak, daha da güçlü bir şekilde geri dönmemize yardımcı olabilir. Birlikte, zor zamanlarda kendimize karşı nazik olmamızı destekleyebiliriz. Ders 39. Hint mutfağı. Hiç Hint mutfağı denediniz mi? Gerçekten denemek istiyorum, baharatlar ve köriler harika görünüyor. Evet, Hint yemekleri çok keyifli bir deneyim. Lezzetleri o kadar zengin ve çeşitli ki. Her yemeğe farklı baharatlar katılarak derinlik yaratılabildiğini duydum. Kesinlikle. Her bölgenin kendine has spesiyaliteleri var, bu da onu bir mutfak macerasına dönüştürüyor. Özellikle köri çeşitlerini çok merak ediyorum, hepsinin kendine has lezzetleri var. Evet, naan ekmeği mükemmel bir eşlikçi, lezzetli sosları tatmak için harika. Menüleri keşfetmek ve favorilerimi keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Kesinlikle harika yemekler bulacaksınız. Herkesin damak tadına uygun bir şeyler var. Yakında bir Hint restoranında akşam yemeği planlayalım, paylaşmak için eğlenceli bir deneyim olacak. Ders 40. Kendini bilinçli hissetmek. Sosyal ortamlarda kendinizi bilinçli hissediyor musunuz? İlk başta oldukça zorlayıcı olabilir. Evet, bu hissi çok iyi anlıyorum. Birçok insanın ilk başta yaşadığı gibi şey bu. Kesinlikle. Ancak çevremizdeki herkesin genellikle kendi deneyimlerine odaklandığını unutmamak önemlidir. Kesinlikle. Çoğu insan kendi düşüncelerine o kadar dalmış ki, başkalarına pek dikkat etmiyor. Bu rahatlatıcı bir düşünce, kendimize uyguladığımız baskıyı hafifletmeye yardımcı oluyor. Kesinlikle. Bunu fark ettiğimizde, kendimizle etkileşime geçmek ve kendimiz olmak daha kolay hale gelir. O anları kucaklayalım ve güvensizliklerin üstesinden gelmek için birbirimize destek olalım. Elbette. Birlikte herkes için daha konforlu bir ortam yaratabiliriz. Ve zamanla kendimizi ifade etme konusunda daha özgüvenli hale geleceğiz. Ders 41. Lincoln'un muhalefeti. 1850'lerde Lincoln, köleliğin yeni bölgelere yayılmasına şiddetle karşı çıktı. Evet, onun duruşu Amerikan tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu ve onun derin ahlaki inançlarını yansıttı. Kesinlikle.
O nihayetinde onun siyasi kariyerini ve ülkenin geleceğini şekillendiren cesur bir hamleydi. Siyasi açıdan riskli olsa bile inançlarından asla taviz vermemesine hayranım. Kesinlikle. Böylesine çalkantılı dönemlerdeki liderliği, onun karakteri hakkında çok şey anlatıyor. Ve bu, emansipasyon bildirgesi de dahil olmak üzere, takip edecek büyük yasal değişikliklerin zeminini hazırladı. Evet, köleliğin sona ermesi ve eşitliğin tesvik edilmesi yönünde atılmış çok önemli bir adımdı. Lincoln'un mirası, bugün adalet ve insan hakları konusundaki tartışmalara ilham vermeye devam ediyor. Daha adil bir geleceğe doğru ilerlerken tarihin derslerini hatırlamak önemlidir. Ders 42, Sabah rutinleri. Günaydın. Genellikle gününüze nasıl başlarsınız? Merhaba. Sabahları zihnimi boşaltmak için dışarıda ferahlatıcı bir yürüyüşle güne başlamayı seviyorum. Harika görünüyor. Biraz temiz hava almak, güne gerçekten olumlu bir hava katabilir. Kesinlikle. Bunun bana enerji verdiğini ve karşıma ne çıkarsa çıksın mücadele etmeye hazır olduğumu düşünüyorum. Bu yaklaşımı seviyorum, günlük işlere dalmadan önce dogayla bağ kurmanın harika bir yolu. Evet, ayrıca günün geri kalanında vücuduma enerji verecek sağlıklı bir kahvaltı yapmayı da seviyorum. İşte bu çok önemli. Besleyici bir kahvaltı, üretkenliğimizi ve ruh halimizi gerçekten artırabilir. Elbette. Sabah rutinlerimizi paylaşmayı alışkanlık haline getirelim. İkimize de ilham verebilir. Bunu çok isterdim. Güne olumlu bir notla başlamak, her şey üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Ders 43, Piyasa dalgalanmaları. Son zamanlarda piyasa trendlerinin ne kadar öngörülemez hale geldiğini fark ettiniz mi? Hiç bitmeyen bir his trenine binmek gibi. Kesinlikle. Bir an her şeyin yoluna girdiğini sanıyorsunuz, bir sonraki an her şey kökten değişiyor. Tüm bu değişimlere ayak uydurmak zor. Haklısın. Eskiden belirli göstergelere güvenebiliyorduk ama şimdi sanki bu göstergeler sadece tahminden ibaretmiş gibi geliyor. Sizce bu oynaklığa ne sebep oldu? Küresel olaylar ve ekonomik politikaların bir karışımının büyük bir rol oynadığına inanıyorum. Her haber uyarısı, piyasada sokak dalgaları yaratıyor gibi görünüyor. Sanki piyasa gerçek verilerden ziyade duygulara tepki veriyor. İnsanlar sağlam temeller yerine korku ve heyecanla işlem yapıyor gibi görünüyor. Kesinlikle. Ve bu durum yatırımcıların bilinçli kararlar almasını zorlaştırıyor. Neler olup bittiğini anlamak için haberleri yakından takip etmeniz gerekiyor. Bilgi sahibi olmaktan bahsetmişken, bu çalkantılı zamanlarda daha dirençli olan belirli sektörler olduğunu düşünüyor musunuz? Teknoloji ve sağlık hizmetlerinin genellikle daha istikrarlı olduğunu söyleyebilirim. Ancak onların bile belirsizlik anları oluyor. Bu hem büyüleyici hem de korkutucu. Katılıyorum. Risk ve ödül arasında hassas bir denge var ve bazen kumar gibi hissettiriyor. Bu sularda nasıl yol alıyorsunuz? Ders 44, güvenlige tutunmak. Hiç battaniyeye sarılmış bir çocuk gibi rahatlatıcı eşyalara sarılan birini gördünüz mü? Bazı insanların bu tür şeylerde nasıl teselli bulduğunu görmek gerçekten büyüleyici. Evet, bu nesnelerin nasıl bir güvenlik hissi saklayabildiği merak uyandırıcı. Bazıları için belirsiz zamanlarda bir can simidi gibi. Kesinlikle.
Geçenlerde yetişkin olmasına rağmen bebek battaniyesine simsiki sarılan bir karakter hakkında okudum. Bu beni kendi güvensizliklerimiz hakkında düşünmeye sevk etti. Bu çok güçlü bir görüntü. Yaslansak bile rahatlık ihtiyacımızın ne kadar köklü olabileceğini gösteriyor. Sizce bu ihtiyacı ne tetikliyor? Sanırım bu, hayatta karşılaştığımız zorluklardan kaynaklanıyor. Bazen dünya bunaltıcı gelebilir ve o tanıdık şeyler bize bir güvenlik hissi verebilir. Kesinlikle ve bazen bu sadece fiziksel nesnelerle sınırlı kalmıyor. İnsanlar dergisinle başa çıkmanın bir yolu olarak anılara veya rutinlere de tutunabiliyorlar. Doğru. Bazı bireylerin ilgi alanlarıyla nasıl meşgul olduklarını fark ettim, örneğin Beethoven'in müziğine takıntılı bir karakter. Müzik inanılmaz derecede rahatlatıcı ve sakinleştirici olabilir. Bizi nasıl bambaşka bir zamana veya mekana götürebildiği, anlık bir kaçış sunabildiği inanılmaz. Gerçekten. Hayatın kaosundan bir siginak gibi. Size huzur veren özel şarkılarınız veya parçalarınız var mı? Ders 45, Yönler ve Mesafe. Affedersiniz, yol tarifi konusunda yardımcı olabilir misiniz? En yakın benzin istasyonuna giden yolu bulmaya çalışıyorum. Elbette. Buradan sadece kısa bir yürüyüş mesafesinde, bu yüzden çok uzun sürmesi konusunda endişelenmenize gerek yok. Bunu duymak harika. Bazen yeni bir bölgede gezinmek biraz göz korkutucu olabilir. Oraya nasıl giderim? Bu caddeden düz devam edin, ikinci kavşaktan sola dönün, sağınızda benzin istasyonunu göreceksiniz. Kulağa oldukça basit geliyor. Yardımınız için minnettarım. Dost canlısı yerlilerle karşılaşmak her zaman güzeldir. Kesinlikle. Seyahat etmenin, yeni insanlarla tanışmanın ve bölgeyi daha iyi tanımanın keyiflerinden biri. Benzin istasyonundan sonra bir planın var mı? Yerel dükkanları keşfetmeyi düşünüyordum. Buralarda bazı eşsiz şeyler olduğunu duydum. Ah, bayılacaksınız. Gezilecek birçok şirin butik ve kafe var. Yerel kültüre dalmanın harika bir yolu. Sabırsızlanıyorum. Yol tarifi için tekrar teşekkür ederim. Yeni bir yerde hoş karşılanmak harika bir duygu. Ders 46, Kömür ve Demiryolu Endüstrileri. Son zamanlarda kömür ve demiryolu sektörlerinde ne kadar çok iş kaybı yaşandığını fark ettiniz mi? Bu kadar kısa sürede yüz binlerce pozisyonun kaybolması akil almaz bir şey. Kesinlikle geçimini bu işlerden saklayan birçok aile için büyük bir endişe kaynağı. Yerel ekonomiler üzerindeki etkisi muazzam. Haklısınız, sadece işçiler değil, tüm topluluklar etkileniyor. Birçok kasaba nesillerdir kömür madenciliğine veya demiryolu hizmetlerine bağımlı. Bu toplulukların zorluk çektiğini görmek yürek parçalayıcı. İnsanlar uyum sağlamaya çalışıyor, ancak geçiş herkes için kolay değil. Katılıyorum. Bazı çalışanlar yeni roller için yeniden eğitim arıyor, ancak becerileriyle gelişmekte olan sektörlerde ihtiyaç duyulan beceriler arasında genellikle bir fark oluyor. Kesinlikle öyle, hatta yeni iş bulduklarında bile, aldıkları ücret çoğu zaman eskiden kazandıklarıyla karşılaştırılamayacak düzeyde oluyor. Bu, geriye doğru atılmış bir adım gibi hissettirebiliyor. Ve bunun bireyler üzerindeki psikolojik etkisini de unutmayalım. Iz kaybetmek kaygıya ve amaç kaybına yol açabilir. Evet, ruh sağlığı bu konunun önemli bir parçasıdır. İnsanların başa çıkabilmelerine yardımcı olmak için bu topluluklardaki destek sistemlerinin güçlendirilmesi gerekmektedir.
Hükümet müdahalesi ve toplum desteği de dahil olmak üzere çok yönlü bir çözüm gerektiren karmaşık bir sorundur. Ders 47. Demokrasi ve yıkım. Demokrasilerin silahlara trilyonlarca dolar harcamasına rağmen toplumsal ihtiyaçlara yatırım yapmada zorlanması ironik değil mi? Gerçekten öyle. İnsan, halka hizmet ilkesi üzerine kurulu bir sistemin insani çabalara daha fazla odaklanması gerektiğini düşünürdü. Kesinlikle. Tüm bu fonlamayla eğitim, sağlık ve altyapıda yaratılabilecek olumlu etkiyi hayal edin. İktidardakilerin öncelikleri hakkında merak uyandırıyor. Gerçekten halkın çıkarlarını mı temsil ediyorlar? Bu rahatsız edici bir düşünce. Birçok kişi, yıkımı finanse edebilecek durumdaysak, barış ve refahı da finanse edebilmemiz gerektiğini savunuyor. Evet, barisi teşvik etmek çoğu zaman uzun vadede daha iyi istikrara ve ekonomik büyümeye yol açar, bu da herkesin yararınadır. Meselenin özü bu. İnsanlara yatırım yapmak bir zayıflık değil, bir güç olarak görülmeli. Kesinlikle ve gelecek nesillerin daha adil bir dünya inşa etmek için bu kayıplardan ders çıkarması çok önemli. Çok güzel söylediniz. Liderlerimizden hesap sormalı ve askeri harcamalardan çok vatandaşlarının refahını önceliklendirmelerini talep etmeliyiz. Ders 48. Yasama ve yönetim. Bizi yöneten yasaları kimin yaptığını düşünmek büyüleyici. Sürecin gerçekten halkı temsil ettiğine inanıyor musunuz? Bu karmaşık bir soru. Temsilcilerimizi seçerken, birçok kişi yasama sürecinden kopuk hissediyor. Katılıyorum. Çoğu zaman kararlar kapalı kapılar ardında alınıyor ve kamuoyu karanlıkta bırakılıyor gibi görünüyor. Kesinlikle. Şeffaflık demokrasinin anahtarıdır. Vatandaşlar yasama sürecine bilgilendirilmeli ve dahil edilmelidir. Ve bu kanun koyucuların hesap verebilirliğini saklamak ve seçmenlerinin çıkarlarını temsil etmelerini saklamak için hayati önem taşıyor. Evet, ama birçok insan siyasetin içinde boğuluyor ve nasıl dahil olacağını bilmiyor. Doğru, bu yüzden sivil katilim eğitimi çok önemli. İnsanların haklarını ve sorumluluklarını anlamaları gerekiyor. Kesinlikle. Daha fazla vatandaş aktif katilimci olsaydı, yasaların oluşturulma ve uygulanma biçiminde gerçek bir değişim görebilirdik. Bu da herkesin kendisini etkileyen yasaların şekillendirilmesinde sesinin önemli olduğunu hissettiği, daha adil bir topluma yol açabilir. Ders 49. Nova Scotia ve yerleşimciler. Hiç Nova Scotia'nın tarihini ve İngilizce konuşan yerleşimciler için bir merkez haline nasıl geldiğini düşündünüz mü? Evet, oldukça ilginç, özellikle o dönemde çeşitli gruplardan gelen tehditleri göz önüne alınca. Kesinlikle. Halifax'in başkent olarak kurulması, yerleşimcileri çekmek ve savunmayı güçlendirmek için stratejik bir hamleydi. Bu kararların bölgenin demografik yapısını nasıl şekillendirdiği dikkat çekicidir. Ve bu ilk yerleşimciler, bugün hala Nova Scotia'yı etkileyen kültürlerini ve geleneklerini de beraberlerinde getirdiler. Bu, zorluklar karşısında dayanıklılığı ve uyumu yansıtan bir tarih karışımıdır. Doğru, orada bulunan yerli halkların ve onların deneyimlerinin de kabul edilmesi önemlidir. Kesinlikle. Bu tarihi anlamak bize bölgenin gelişimine dair daha kapsamlı bir bakış açısı kazandırıyor.
Aynı zamanda modern zamanlarda yerleşim, kimlik ve aidiyet üzerine süregelen konuşmaları da hatırlatıyor. Ders 50, Jamaika'nın her şey dahil tatil köyleri. Jamaika'ya seyahat etmeyi planlıyorsanız Sandals veya Royalton gibi her şey dahil tatil köylerini denemeyi düşündünüz mü? Evet, bu tatil köyleri ek maliyetler konusunda endişelenmeden her şeyin tadını çıkarmanın çok rahat bir yolunu sunuyor. Kesinlikle. Yemek, içecek ve eğlence imkanı sunarak rahatlamanızı ve gevşemenizi kolaylaştırıyorlar. Ayrıca bütçeyi zorlamadan lüks bir deneyim yaşamak isteyen gezginler için de harika bir seçenek. Ve muhteşem plajlar, mükemmel bir kaçamak için harika bir çekim noktası olabilir. Kesinlikle. Okyanusun kenarında uzanıp, kokteylinizi yudumlayıp muhteşem manzaranın tadını çıkardığınızı hayal edin. Rüya gibi geliyor. Bu tatil köylerinde sunulan aktiviteler de deneyiminizi zenginleştirebilir. Evet, su sporlarından canlı eğlenceye kadar herkese göre bir şeyler var. Ve bu, modern olanakların tadını çıkarırken Jamaika kültürüne dalmak için bir fırsat.